İtalya'da endüstriyel tasarım okuyan bir öğrencinin gününe hoş geldiniz. Bugün 8 saat bilgisayar ve ergonomi dersim var. Bir giriş burası. Bir de şuradan giriliyor. Şu an Fusion görüyoruz. Hocamın dediğine hiçbir şey anlamıyorum. Sadece ne yaptığını takip ediyorum. Burada genelde öğrenciler kendi yemeklerini getirip öğlen aralarında bahçeye çıkıp birlikte yiyorlar. Ya da sınıfta yiyorlar. Ama ben dün yemek yapmaya üşenip uyuduğum için şu an üniversitenin yemekhanesine gidiyorum. Cem burada ne yapıyorsun? Minnoş. Kızım. Aylar sonra ilk defa kedi gördüm. Burada sokaklarda hayvan yok. Kedi yok, köpek yok. Geldiğimden beri 3 ya da 4 kedi görmüşümdür herhalde sokakta. Bir tane brokoli makarna aldım. Diğerini denemiştim. Bu sefer de bunu deneyeyim dedim. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Aldığınız ilk tabak 2 euro, ikincisi 2,15. Derslerim %100 İtalyanca. Ben Erasmus'a gelmeden önce Erasmus'a gideceğim diye İtalyanca kursuna gitmiştim. A2 İtalyancam var ama dersleri anlamak için yeterli olmuyor. Bomboş bakıyorum sadece sınıfa. Hocanın el hareketlerini ve gösterdiği görselleri izleyerek anlamaya çalışıyorum. Zaten Türkiye ile denk dersleri gördüğüm için birkaç dersin altyapısını biliyorum. Az önce çıktığım bilgisayar dersinde Fusion, AutoCAD ve Photoshop görüyoruz. O yüzden mesela o ders beni o kadar zorlamıyor. Çünkü daha önceden bildiğim şeyler. Şimdi de ergonomiye gireceğim. Yine aynı şekilde ergonomiyi de aldım ben Türkiye'de. O yüzden çok yabancı değilim konuya. Bildiğim şeyler sayesinde birkaç dersi anlayabiliyorum. Diğer anlayamadığım derslerde de artık göreceğiz nasıl yapacağız. Genelde o derslerde ya İtalyanca çalışıyor oluyorum ya uçak bileti bakıyor oluyorum ya da edit yapıyor oluyorum. Aslında ilk başlarda dinliyorum. Ama bir süre sonra kafam almıyor artık. Hani 4 saat buradaki dersler ve bir kafa kalmıyor artık bir süre sonra. 4 saatin sonunda artık hani pestilin çıkmış oluyor. Sınavlara gelirsek genel olarak ödev teslimi sınavlarımız. O yüzden bir şekilde halledilecek diye düşünüyorum. Şimdi ergonomiye gidelim. Buranın havası beni çok şaşırtıyor. 2 saniye önce güneşten yanıyordum. Şu an çok soğuk.
Esiyor. Bugün yağmurlu gösteriyordu. O yüzden uzun kollu giyip mont aldım yanıma. Ama sabahtan beri çok sıcak. Ve şu an bir anda soğudu. Ve şimdi tekrardan ısınıyor. Significa che io vado a togliere lo spazio per la sedia, quindi sono forzata a stare sempre. Bugün de normalde ergonomiden çıkınca eve gidecektim. Ama arkadaşlarım bugün aperatif olduğunu söylediler. Onun için kalıyorum. Nasıl bir şey olacağını da bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Burada eğitim sistemi çok enteresan. Çok rahat bir ülke. Hani kötü anlamda değil, gerçekten güzel bir şey bence. Öncelikle en çok garipsediğim şeylerden biri tatilleri. Çok fazla tatilleri var. Ve bu kadar tatille okulu nasıl bir arada götürüyorlar ben anlamıyorum. İnsanlar sürekli geziyor, sürekli etkinlikler yapıyorlar, çok aktifler. Çok yani hiç stresli bir hayatları yok. Tamamen hakikaten zorlu bir hayatları var. Bir sınıf arkadaşım ilk dönemden beri burada. Onunla konuştuğumuzda dedim hani çok boş değil mi dedim. Yani bir sıkıntı mı var yoksa ben bir şey mi yanlış yapıyorum? Niye bu kadar boşuz dedim. O da öyleler dedi. Hani onların çalışma şekli böyle dedi. Ben sürekli mesela ya bir şey yapmam lazım. Çok boşum. Bir şey yanlış yapıyorum hissini hissederken bunun normal olması çok garip geliyor. Çok boşum Türkiye'deki halimle kıyasladığımda. Mesela İtalyan bir arkadaşıma soruyorum. Ödevimiz var mı diyorum. Ne yapacağız, nasıl yapacağız ben bilmiyorum diyorum. O da diyor ki ben de bilmiyorum, ben de yapmadım diyor. Ama ödevin teslim tarihi falan geçmiş hani. Çok enteresan geliyor bazı şeyler. Çok rahat geliyorlar bazen. Ama bir açıdan aslında çok da iyi bir şey. Yani mesela ben buradayken deli gibi gezdim. Sürekli bir yerlere gittik. Erasmus arkadaşlarımla, burada tanıştığım İtalyan arkadaşlarımla. Çok garip bir duygu. Hiç gezmeden sırf çalışma hayatına o kadar bağlanmışım ki kopmak çok korkutucu geldi aslında. Hani hep bir hata yapıyormuşum gibi, hep bir sıkıntı çıkacakmış gibi hissettiğimi fark ettim ve bu hissi ortadan kaldırmam çok uzun sürdü. Bu arada İtalyanlar da derse 4 saat katılmıyorlar. Derslerin istedikleri zaman çıkıp üniversitenin bahçesine gidip takılıyorlar, voleybol oynuyorlar, sohbet ediyorlar. Şimdi üniversitenin çalışma alanına geldim.
Aperitivo'yu beklerken İtalyanca çalışacağım. Ben aperitivo olacak dediklerinde üniversite genelinde bir şey oluyor sandım. Benim sınıf arkadaşlarım gidiyormuş. Şimdi eve geldim. Tekrardan çıkacağım. Bir sınıf arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Hey, no, I want to be in the picture. Her arada çok random şeyler olmasını çok seviyorum.